Bir karınca, yeryüzündeki canlılardan sadece biri. Ne gücü var, ne ihtişamı, ne de insanları hayran bırakacak bir görüntüsü. Peki Allah neden Kur'an'da onun sözlerini bize aktardı? Daha da ilginci, Hz. Süleyman gibi bir hükümdar bir karıncanın sözlerini duyunca neden tebessüm etti? Bugün Kur'an'ın en sıra dışı canlılarından birinin izini süreceğiz. Ve belki de bu kıssanın sonunda karıncalara bir daha asla aynı gözle bakamayacaksınız. Selamun aleyküm gönül dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinde dikkat çekici bir sahne anlatılır. Hz. Süleyman, Allah'ın kendisine büyük nimetler verdiği bir peygamberdir. Kur'an'a göre onun emrinde insanlar, cinler ve kuşlardan oluşan ordular vardır. Neml suresi 17. ayette şöyle buyurulmaktadır. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplandı ve düzen içinde sevk edildiler. Düşünün, muazzam bir ordu, insanlar, cinler, kuşlar. Yeryüzünün gördüğü en büyük güç gösterilerinden biri. Ve tam o sırada Kur'an dikkatimizi beklenmedik bir yere çevirir. Bir karıncaya. Neml suresi 18. ayette şöyle buyrulur. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir karınca dedi ki, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesin. Şimdi burada duralım." Bu ayette aslında çok ilginç detaylar var. Karınca önce tehlikeyi fark ediyor. Sonra topluluğunu uyarıyor. Ve en ilginci Hz. Süleyman'ın kötü niyetli olmadığını da biliyor. Bakın ne diyor? Farkında olmadan sizi ezmesin. Karınca tehlikeyi bildirirken bile adaletli davranıyor. Suçlama yapmıyor. Panik yaymıyor. Sadece topluluğunu koruyor. Burada büyük bir soru ortaya çıkıyor. Neden aslan değil? Neden fil değil? Neden kartal değil de? Neden karınca? Tefsir alimleri bu konuda dikkat çekici noktalara değinmiştir. Karınca küçüktür ama organizasyonu büyüktür. Tek başına zayıftır ama birlikte güçlüdür. Sessizdir ama çalışkandır. İnsan gözü onu önemsiz görür. Ama Allah Teala onun sözlerini Kur'an'da ölümsüzleştirmiştir. Belki de burada verilmek istenen mesajlardan biri şudur. İnsanların küçük gördüğü şeyler Allah katında büyük anlamlar taşıyabilir. Karıncanın sözlerini duyduktan sonra Kur'an şöyle buyurur. Süleyman onun sözüne tebessüm ederek güldü. Peki neden? Çünkü Hz. Süleyman burada sadece bir karınca görmedi. Allah'ın sanatını gördü. Allah'ın kendisine verdiği nimet aklına geldi. Ve hemen ardından dua etti. Rabbim bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi nasip et. Dikkat edin. Güç sahibi olunca kibirlenmedi. Şükretti. Aslında kıssanın merkezinde sadece konuşan bir karınca yok. Merkezde bir bakış açısı var. Biz çoğu zaman büyüklüğe hayran oluruz. Dağlara, ordulara, saraylara. Ama Kur'an bazen dikkatimizi küçücük bir karıncaya çevirir. Çünkü hakikat bazen büyük şeylerde değil, küçük şeylerde saklıdır. Hatırlayın, Allah Kur'an-ı Kerim'de sivrisineğe örnek vermişti. Şimdi de bir karınca konuşuyor. Bu bir tesadüf olamaz. Kur'an-ı Kerim bize sürekli aynı şeyi öğretir. Bir şeyin küçük olması önemsiz olduğu anlamına gelmez. İnsan bazen bir karıncadan, bazen bir arıdan, bazen bir kuştan çeşitli dersler alabilir. Bir karınca, belki de çoğumuzun üzerine basıp geçtiği bir canlı. Ama Allah onun sözlerini kıyamete kadar okunacak kitabına yazdı. Belki de bu kıssanın en büyük mesajı budur. İnsan büyüklüğü görünüşte arar. Allah ise hikmeti bazen en küçük canlıların içine saklar. Ve Hz. Süleyman'ın tebessümü bize şunu hatırlatır. Gerçek bilgelik küçücük bir karıncada bile Allah'ın ayetlerini görebilmektir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki gizem dolu videoda buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.